Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda Önal Galant Partners Avukatlık Bürosu'ndan Murat Bayram var. Murat hoş geldin. Aaron Murat Bayram, doğru mu? Doğru. Aaron Murat Bayram, yabancı film Aaron. Hoş bulduk. Amerika'da olunca Tamam. bir yabancı ön isim de gerekiyor. Evet, daha Değil mi? kolay oluyor tabii. Daha kolay oluyor. Efendim bugün DV Lottery'yi konuşacağız. Yani Green Card çekilişini konuşacağız. Her yıl yenilikler var. Her yıl değişiklikler var. Eskiden böyle değildi abi. Bunun bir çekilişi vardı, numarası vardı, çıkardı çıkmazdı ona göre giderdi. Ama son neredeyse 3 yıldan beri Covid'le beraber. Covid'le beraber çok değişiklikler oldu. İşte artık buna ihtiyacınız yok. Artık şuna ihtiyacınız var. Pasaport zorunluluğu geldi, kalktı, geri geldi gibi şeyler oldu. Bu yıl neler oldu abi? Biraz bize anlatır mısın? Farklılıklar neler? Tabii çok haklısınız. Yani Covid'den sonra bayağı bir neredeyse dengeler çok ters şekilde değişti. Önceden konsolosluklar çok avantajlıydı. Çok hızlı bir şekilde insanlar mülakat alırdı. Şimdi tabii Türkiye'deki konsolosluklar. fark etmiyor. Amerika dışındaki herhangi bir konsoloslukla. Yani burada zaten iki aşama. Yani bir konsolosluk, dünyanın herhangi bir yerindeki Amerikan konsolosluğu ya da diğer aşamada Amerika içinde bir vizeniz varsa oradan statü değişikliğiyle bu hallediliyordu. Konsolosluklar çok hızlıydı ve yani biraz daha garanti bakılıyordu. Covid'de bu değişti tabii. Konsolosluklar biraz daha inisiyatif kullanarak işlem yapamamaya başlayınca, gecikmeler yaşanınca tabii insan çok mağdur olanlar da oldu. Değil mi? Evet, bu sene biraz her sene değişiklikler oluyor. Bu seneki değişikliklerden bir tanesi de Amerika dışında konsolosluklardan bu işlemleri yürütmeye başlayınca ya da karar verdiğinizde evrak aşaması oluyordu. Arada böyle bir aşama oluyordu. Yani Dışişleri, KCC dediğimiz oraya ilk önce bir evrakları, işte pasaporttur, evlilik cüzdanıdır, sabıka kaydı gibi. Bu KCC Kentucky. Consular Process. Ya bütün hepsi oraya gidiyor değil mi? Kentucky Consular Center. Tamam. Yani. Bütün hepsi oraya gidiyor. Evet, orası genelde dağıtımları yapıyor, vize dağıtımlarını. Evraklar oraya gönderilir. Orası ilk önce bir onay verir. Orası onay verdikten sonra konsolosluklar mülakata çağırırdı. Önceden böyleydi. Bu 2023'te değişti. Artık o ara basamağı kaldırdılar, egal ettiler. Şimdi direkt Amerika dışından yapıyorsanız bunu mülakata çağıracaklar. Mülakata giderken evraklarınızı getireceksiniz. Şimdi benim bildiğim şöyle bana göre saçma oldu. Şöyle bir şey oldu. Önceden yani her zaman Green Card çekilişine başvurursun. Başvurun onaylandıktan sonra web sitesinde sana bir numara verilir. Takip numarası verilir. Evet, Doğru mu? Doğru. O takip numarasıyla sonuçlar açıklanacağı zaman kontrol edersin ve sonuçlar açıklandığında dersin ki bana çıkmış. Tamam. Güzel, harika. Online olarak geliyor. Online olarak geliyor tabii. Atıyorum işte 5785. Kıtalara göre ya dağılıyor. da kıtalara göre 20.000 küsur falan diye. Bu aslında şunu ifade ediyor. Senin sıran bu. Senin sıran geldiğinde evraklarınla beraber seni mülakata alacağız falan filan gibi bir şey. Doğru mu? Doğru. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Önceden sırasını bekliyordu insanlar ve sırasına göre evraklarını hazırlayıp gidiyorlardı. Şimdi ne oldu peki? Tabii. Şöyle, çekilişler Mayıs ayı gibi açıklanıyor. İşte o Mayıs ayında açıklanıyor. Bir sene sonraki Eylül'e kadar vaktiniz var bu işlemleri halletmeniz için. Tabii insanlar böyle her Green Card çıkanda kullanmıyor tabii. Bazıları tekrar düşünüyor. Gitsem mi gitmesem mi? Bu hakkında. Niye başvurdun o zaman arkadaş ya? Diğerleri de kızıyorlar zaten. Haklılar ama hakkımıza ya. girdiniz. Gerçekten haklılar Tabii, yani. tabii. Şimdi şöyle yani böyle bir vaktiniz vardı, böyle bir lüksünüz vardı, karar verebilme alanınız vardı. Şimdi tabii konsolosluk bunu Amerika bunu değiştirdi. Sıraya göre değil, Amerika dışındakiler için konuşuyorum. İlk önce o hakkını talep edenlere göre yani DS-260 formunu dolduranlara göre çağırmaya başladı. Şimdi bu DS-260 formundan da bahsedelim. Evet. Bizim bildiğimiz DS-160 formunu çoğunlukla insanlar biliyor. Turist vizesi için doldurulan form. Ama DS-260 formu Green Card'a hak kazandığında, daha doğrusu çekilişten hak kazandığında doldurman gereken form. Doğru mu? Doğru. 160 ile 260 arasındaki fark 160 non-immigrant yani Amerika'ya göç etme niyetiyle olmayan mesela öğrenci, yatırımcı, turist vizeleri gibi için yapılan başvurulan form. Diğeri de göçmenlik, Amerika'ya göç etme niyetiyle yapılan form. Dolayısıyla DV loterilerde evet yani ilk önce başvuran sıranız geç de olsa önlere gelme hakkını veriyor. Yani şimdi diyelim ki sana Green Card çıktı, senin numaran 3550, salladım numarayı. Evet. Benimki de 35550. Evet. İkimize de çıktı. Evet. Normal şartlarda eskiye göre şöyle olması gerekiyordu. Eylül ayına kadar evraklarımızı toplayacağız. İstenilen evraklar neyse hazırlığımızı yapacağız. Senin sırana göre sen önce çağrılacaksın görüşmeye, sonra ben çağrılacağım. Doğru mu? Doğru. Şimdi artık öyle değil. Sen 3550'sin, ben 35.000 küsürüm.
Ben hemen ertesi gün DS-260 formunu dolduruyorum, evrakları yapıyorum, yolluyorum. Aynen öyle. Senin önüne geçiyorum. Doğru, aynen öyle. Tabii bu At yarışı ya. Bildiğin at yarışı gibi bir şey olmuş yani. Tabii. Yani müthiş bir orada bir şey var. Neden peki belirsizlik var. Murat? Yani Amerika Dışişleri Bakanlığı değiştiriyor bunu devamlı. Yine değiştirebilir bu sene ama yani son 2 senede gördüğümüz DS-260'ın doldurulması müthiş önemli. Ertesi gün yani tabii şu da var yani ben şunu tavsiye ederim. DS-260'larınızı yine doldurun. Hani daha sonra Green Card almaktan vazgeçecekseniz bile onu geri çekebilirsiniz. O da var. Doğru söylüyorsun. Almak zorunda değilsiniz. Yani ama o da hak yemek ya. Ben ona da üzülüyorum. Evet, gerçekten. Mesela şeyde de çok üzülmüştüm. Geçen yıl galiba pasaport zorunluluğunu kaldırmışlardı. O zaman herkes başvurmuştu. Zaten ücretsiz bir şey. Doğru. Baktığında herkes başvurmuştu. İnsanlar da şey demişti ya bugüne kadar pasaport zorunluluğu vardı. En azından pasaportu olmayan, pasaportum yok kardeşim şimdi başvuramam diyordu. Vazgeçecek olanları bu şekilde elemiş oluyorlardı. Ama şimdi herkes doldurabiliyor. Tabii ondan tekrar vazgeçtiler. Yani Şimdi yine pasaport zorunluluğu var mı? yok şu an yok. Yok. Şu an kaldırdılar. Yani önceden vardı. Bazı insanları bu şey yapıyordu. Discourage ediyordu. Yani başvurmalarını ekarte ediyordu. Şimdi tekrar herkes başvurabilir. Pasaport zorunluluğu yok. Daha sonra tabii en sonunda olacak pasaport zorunluluğu olacak. Yani bir zahmet. Tabii. Bir de az önce yanlış anlaşılmasın. Eylül'e kadar böyle bir hani rahat bir vakit yok. Yani Eylül'e kadar bütün işlemlerin bitmiş olması gerekiyor. Ha tabii. Yani biz onu söylüyoruz Eylül'e kadar diye ama böyle geniş rahat değil yani. Türkiye'den ve Amerika dışındaki bütün konsolosluklardan kim önce doldurursa gelir kardeşim demek bana bir garip geldi gerçekten yani. Çok anlamsız geldi. Ya orada da tabii biraz konsolosluk işleri hızlı halletmek istiyor sanki. Hani çabuk halletmek istiyor. Geçmişte yaşanan tecrübeler var. İnsanlar mahkemelere verdi burada Amerika'da. Federal mahkemelere konu oldu bu konu. Federal mahkeme emirler verdi konsolosluklara. Herhalde Dışişleri Bakanlığı da o zaman biz bu işi böyle çözelim. Erken başvuranlarınkini erken halledelim. Mahkemeyle uğraşacağımıza tabii. biz bir an önce yapalım dedi. Zaten bizim memleket de böyle şeylere müsait yani. Kim erken giderse o işini halleder olayına. Bir de ondan da bahsedelim istersen. Aslında Green Card'da dahil olmak üzere insanlar süreçler uzadığında USCIS'i göçmenliği mahkemeye verebiliyorlar. Doğru mu? Amerika'daysa evet. Amerika'da yani. Amerika içindeyse. Tabii. Yani şu ayrımı da yapayım. DV loteri aslında bir hak değil. Yani bu çekiliş. Tabii bu çekiliş ve lütuf aslında. Yani yine de hani Eylül'e kadar yetiştiremezsiniz ya da başka bir sebepten reddedildiğinde hani benim hakkım vardı vermediniz tarzında bir talebiniz olamaz. Yani o arada alabildiyseniz alabildiniz, alamadıysanız hakkınız yanıyor. Pandemide çok yanan oldu. Tabii çok mağdur oldu. Pandemide gerçekten belki de 5.000, 7.000 sıralardaki, 10.000 sıralardaki insanlar bile alamadılar. Hak ettiği halde. Yani çekilişten kazandığı halde hak etti demeyelim de. Tabii. Çünkü DV Loteri'de şöyle bir şey yok demin de dediğin gibi yani. Bana çıktı tamam Green Card artık kesinlikle, benim. Öyle bir şey değil yani. Sadece lütuf, çekiliş bu yani. Tabii. Dediğin gibi. Valla değişiklikler her yıl devam ediyor. Bu yıl peki başka neler var? Ne olacak? 6 Mayıs'ta açıklanıyor galiba değil mi? 6 Mayıs'ta açıklanacak web sitesinde. Bir de şeye değinmek istiyorum. Yani pandemide mağdur olanlar oldu doğru ama hani bir şekilde turist vizesi olanlar ya da herhangi bir vizesi olanlar bunu bir şekilde yine alabildi. Hani Türkiye'de konsolosluk üzerinden değil de madem böyle konsolosluk yavaş ben Amerika'ya geleyim Amerika'da bu işlemleri devam edeyim diyenler aslında bir kayıp yaşamamış oldu. Ondan bir bahsedelim istersen. Ya diyelim ki benim turist vizem var. Tabii. Ya da ailecek turist vizemiz var. Türkiye'deyiz. Tabii. Çekilişten kazandık. Dedim ki ya bu işler burada böyle zor olabilir. Buraya gelip burada da işlem yapabiliyor mu insanlar? Normalde evet tabii ama burada bir niyet konusu var. Ona dikkat etmek lazım. Yani turist vizesini turist niyeti haricinde kullanmanız yasak. Yani ben turist vizesini kullanarak Amerika'ya geleceğim. Orada da göçmenlik vizesi başvuracağım niyeti yanlış. Ama bir belirsizlik vardır. Hani buraya gelirsiniz, burada karar verirsiniz. Şartlar değişir. Ondan sonra tabii ki statü değişimiyle bundan faydalanabilirsiniz ve çok faydalananlar oldu. Hatta hani Temmuz Ağustos gibi gelip başvurularını yapanlar 1-2 ayda green card'larını alanlar oldu yani. Hadi ya. Tabii. Peki başka bir şey daha soracağım. Şimdi Türkiye'yi konuşuyoruz. Diyelim ki Amerika'da yaşayan öğrenci ya da işte turist vizesiyle gelmiş buraya. 6 ay süresi var sonuçta. Ya da başka vizelerle gelmiş. H1B olabilir, E2 olabilir, herhangi bir şey olabilir yani. Herhangi bir vizeyle buraya gelmiş insan. Burada çekilişe katılıyor. Evet. Ve kazanıyor. Evet. Green Card'ı. Buradaki süreç nasıl oluyor? Bir de ondan da bahsedelim. Tabii. Burada biraz daha böyle belirli hani tahmin edilebilir bir süreç. Burada da böyle çok uzun sürmüyor yani 4-5 ay, 3 ay gibi. Burada aslında
sıra numarasına göre başvuruyorsunuz. Sıra numarası burada işlemeye devam ediyor Amerika'daki başvurularda. Konsoloslukta sadece ilk DS 260'ını başvuranlar öne geçebiliyor ama burada yani normal 485 dediğimiz formu sıranız geldiyse başvuruyorsunuz. Başvurduğunuzda da yaklaşık ortalama 3-4 ayda sonuçlanabiliyor. Yalnız görüşmeye çağrılıyorsunuz. Tabii görüşmeye çağrılıyorsunuz. Yalnız burada şuna dikkat etmek lazım. O 485 başvurusunu yapabilene kadar, yani sıra numaranız size gelene kadar bağımsız statünüzü koruyabilmeniz lazım. Turist vizesi ise turist vizesi, öğrenci vizesi ise öğrenci vizesi. Yani onu statüden düşmemek lazım. Boşluğa düşmemek lazım. Kesinlikle. O zaman işte yani burada sürdürülebilir bir şekilde burada kalan bir vizede olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Turist vizesi çok mantıklı değil o zaman. Turist vizesi tabii biraz zor. Yani en fazla bir kere uzatabilirsiniz. İkincisinde zorlanırsınız uzatmakta. Evet. Giriş çıkışlar yapılabilir. Farklı vize türlerine geçilebilir. Onlar olur, evet. Tabii. O da mantıklı. Ama turist vizesinin dışındaki burada belli şekilde kalan vizelerde daha mantıklı olabilir. Tabii yani. yatırımcı vizesidir, H1'dır. Bunlar zaten çabuk bitmeyen vizeler. 2-3 yıllık vizeler olduğu için. Bunlar daha rahat. Tabii bunlar üzerinden statü değiştirmek rahat. Şimdi 6 Mayıs geldi. Evet. Baktık ama bize çıkmış. Evet. 10 numara 5 yıldız. Tamam, güzel. Evet. Sen bir ailenin ya da ben bir ailenin reisiyim. Eşim var, çocuklarım var ya da karım başvuruyor, ben başvuruyorum. Diyelim ki ben hak kazandığımda, bu çekilişten kazandığımda benim eşim ve çocuklarım bundan faydalanıyor mu? Bir. Evet. Bunu bir cevapla istersen bana. Tabii kesinlikle faydalanabiliyor. Yalnız çocukların 21 yaşından küçük olması lazım. 21 yaş üzeri Olmaz. diğer vizelerdeki gibi olmuyor. Olmuyor. 21 yaş altındaki çocuklar bundan faydalanıyor. Evet. Peki 21 yaşına geldiklerinde bu hak elinden mi alınıyor çocuğun? 21 yaşına geldiklerinde O zamana alınmıyor. kadar vatandaşlık olmuş olur zaten. Evet. Eğer bu başvuru DV Loteri'ye başvurulduğunda ve DV Loteri çekilişi açıklandığındaki süreyi 21 yaşından geç ise orada bir hesap var. O 21 yaşından düşüyorsunuz. O zaman 21 yaşın altına geliyorsa evet hala faydalanabilir. 21 yaşından üstte bile olsa, 21 yaşını doldurmuş bile olsa yine faydalanabilir. O aradaki yaklaşık 8-9 ayı çıkarmak gerekiyor. Aslında şöyle, yani Green Card'a başvururken yani o 4 sıra numarası geldiğinde diyelim 21 yaş 8 aydan fazla değilse yine faydalanabiliyor. Anladım, süper. Peki yine 6 Mayıs'ta baktık, bize çıkmış, harika. Ne yapmamız lazım baba? Yani hem Türkiye ayağını konuşalım hem Amerika ayağını konuşalım. Yani Tabii. sen bir avukat olarak sonuçta göçmenlik avukatısın ve bu işlerle binlerce dosyayla uğraşıyorsun. Tabii. Bu arada Önal Galant'ın ben hem altta iletişim bilgilerini hem de video açıklamasında iletişim bilgilerini paylaşıyorum. İsteyenler danışmanlık alabilirler istedikleri gibi. Yani sonuç itibariyle binlerce dosyayla uğraşıyorsunuz bugüne kadar. En önemli, ya şuradan başlayın mutlaka diyeceğin neresi olabilir? Tabii. Bence bu videonun da en önemli konularından biri DS260. Yani Değil mi? 6 Mayıs'ta çıktı. Mümkünse 6 7 Mayıs'ta 7 Mayıs bile değil. 6 Mayıs'ta aynı gün DS260'ı doldurup sabit etmek lazım. Online bir başvuru zaten. Yani çok vakit almayacak. Biyografi bilgileri soruyor genelde. Hani çok rahat doldurabileceğiniz bir form. En sonunda yalnız şöyle bir soru var. Hani bu hakkınız ya da bu çekilişi Green Card'ı Amerika'da mı yoksa Amerika dışında mı almak istiyorsunuz? O zaman şöyle başlayalım istersen. Şimdi Türkiye ayağından başlayalım. Evet. 6 Mayıs'ta baktık, internetten kontrol ettik. Tamam. Çıkmış, harika, süper. Dediğin gibi aynı gün yine internette Amerikan Başkonsolosluğu'nun sitesinden formu, DS260 formunu doldurup hemen yollayın diyorsun. Yani. Evet. Aynı gün. Kesinlikle. Mümkünse. Tamam. Peki Amerika'daysak eğer, burada otururken Green Card çıkmış şimdi Amerika'da. Evet. O zaman ne yapacağız? Tabii o zaman da eminseniz yine DS260 formunu doldurmanızı tavsiye ederim. Ama eminseniz bir seçim yapabilirsiniz, konsolosluk ya da Amerika diye. Ama fark etmez, herhangi bir seçim yaptınız, sonra şartlar değişti. İşte ilk önce Amerika'yı seçtiniz ama sonra aslında konsolosluktan konsolosluk üzerinden faydalanmak istiyorsunuz. Bunu değiştirebilirsiniz, problem yok. Süreç içerisinde bu değişiklikler mümkün. Yapılıyor yani. Tabii. Mümkün. Ya bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi gerçekten de bu sıra numarasının Türkiye'de kalkması, öneminin kalkması ve ilk başvuracak olmanız. Hakikaten böyle Kesinlikle, yani. çok önemli. Çünkü yani DV Loteri'de 6 Mayıs'ta kontrol ettiğinizde hak kazandınız diye bir şey çıkıyor ve orada sıra numaranız gözüküyor. Orada zaten bilgiler yazıyor. Hemen dönüp DS260'ı doldurmak gerekiyor. Türkiye'de kalıp başvuracaksanız eğer. Amerika'daysanız da ben ya Türkiye'de ya da Amerika'da bunu yapacağım diye seçim yapıp DS260 ya da
485 mi dedin? 485 aslında o bir asıl green card'a başvuru. O biraz daha böyle sıra numarası geldiğinde yapılan bir şey. Ha, Önemli anladım. olan yani Amerika'da da Önce DS 260. Amerika'da da olsanız, Amerika dışında da olsanız DS 260. Peki ikinci adım ne? DS 260'ı doldurduk. Dedik ki biz ön sıralardan girdik kardeş dedik. Evet. Diyelim ki. Sonra ne yapalım? Türkiye'deysek eğer. Tabii. Sonrasında pasaportunuz yoksa bence hemen pasaport. pasaportun çıkarılması lazım. Bir de Türkiye'de bir çip problemi var. O devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Pasaportlar 2 ayda falan geliyormuş. Evet. Türkiye'de. Evet. O yüzden yani bir an önce bunları yapmak gerekiyor. Lazım. Tabii. Pasaporttur. Ondan sonra sivil bilgiler dediğimiz kişinin kendi biyografik belgeleri, nüfus E-Devlet'ten alınacak. E-Devlet'ten alınan belgeler, daha önce boşanma evrakları varsa onların mahkeme kararları, çevirileri, bunları bir hazırlamak lazım. Peki Amerika'daysak yine aynılarını yapacağız. Amerika'daysanız yine aynılarını yapacaksınız ama Amerika'da biraz daha vaktiniz rahat diyelim yani. Rahat. Şimdi insanların kafasında şöyle saçma sapan şeyler dolaşıyor. İşte green card çıksa bile kardeşim senden 20-30 bin dolar para istiyorlar. İşte onu istiyorlar, bunu istiyorlar diye Evet, şeyler oluyor. Güzel. Bunu yorumlarda da görüyorum. Hep Tabii. videoların altında falan insanlar birbirine yazıyor bunu. Asılsız bilgiler bunlar ama sen bir avukat olarak, göçmenlik avukatı olarak bunlara bir ışık tut isterim Murat. Bir aydınlık et yani. Tabii. 20-30 bin dolar nedir abi? Niye öyle bir şey alsın ki senden Amerika yani? Tabii. Ya burada şöyle bize de o soru çok geliyor ve orada müthiş bir yanlış anlaşılma var. Yani bunun aslında politiğine, niyetine bakmak lazım. Amerika neden green card çekilişi yapıyor? Yani Diversity. diversity olsun, ülkeye katkı olsun, ekonomi canlansın niyetiyle. Dolayısıyla burada da hani Amerika'ya yük olacak, devlete yük olacak, devletin sosyal imkanlarına, kaynaklarına yük olacak insanlara da tabii istemiyor. Yani doğal. Public charge diyoruz biz ona. Yani burada şöyle bir şart yok. Yani belli bir miktarda paranız olacak, bankada para göstereceksiniz gibi şartlar yok ya da belli bir sponsorunuz olacak gibi şart yok. Burada sadece memur bir inceleme yapıyor. Yani bu kişi devlete yük olur mu olmaz mı? Bunun da kriterleri var. Eğer üniversite bitirmişse, lise bitirmişse, bir mesleği varsa ya da bir iş teklifi varsa. İş teklifi meselesi de çok yanlış anlaşılıyor. Hani insanlar böyle iş teklifi almaya çalışıyor bir yerden, bir mektup almaya çalışıyor. Yani iş teklifi olmak zorunda değil. Olsa yok. Değil, şart değil. Olsa tabii ki iyi olur. Hani çoğu şeyi egale etmiş olur. Ama buradaki maksat yani bu kişi Amerika'ya geldiğinde ayakları üstünde durabilecek mi yoksa devletten yardım almaya mı başlayacak? Tutacak da Bunun oraya başvuracak, yani. Buraya başvuracak, çocuğa yardım, kendine yardım, Tabii. medikal yardım falan filan gibi yani. Evet. Yani sırtımıza yük almayalım, zaten yük var, ekstra yük almayalım mantığı, doğru mu? Doğru. Ben genelde şöyle söylüyorum kendi müvekkillerime. Eğer üniversite diplomanız varsa zaten memur da sizi kendi ayaklarınızın üzerinde durabilecek nitelikte görür ve problem yapmaz. Tabii ki bunun yanı sıra yani bir sponsorunuz varsa Amerika'da tanıdığınız ya da bankanızda bir miktar para varsa göstermeniz olur ya da bir iş teklifiniz varsa bunların hepsi artı olur ama şart değil. Şart değil. Sadece şöyle bir parantez açayım. Eğer yaş biraz ileri ise o zaman problemler yaşanabilir. Eğer mesela yaş 55-60 üzeri ise ve DV loteri çıktı ve kullanmak istiyorsunuz. Burada biraz memur arayabilir. Yani Amerika'da ne iş yapacaksınız? Bir işiniz var mı? Birikiminiz var mı gibi o zaman bunlar sorulabilir. Yaşlısın çünkü yani bazı şeylerden şeylisin, muaf olacaksın yani. Gücün az, hani şeyin az gibi efor sarf etmek senin için zor olacak. Öyle yatıp benden yardım mı alacaksın? Aynen öyle. Gibilerinden. Peki üniversite mezuniyeti dedin. Üniversite mezuniyeti mi şart, lise mezuniyeti mi şart? Lise mezuniyeti şart ama üniversite diploması olduğu zaman artı kesin. Peki böyle bir bankada para, şu bu falan bunlar gerekmiyor değil mi? Gerekmiyor. Ama olursa da artı olur yani. Kesinlikle evet. Bunun tabii ki application dediğimiz bu yani formlar doldurulacak, devlete ödenmesi gereken paralar var. Bunlar ortalama ne kadardır? Tahminen böyle yani bir avukatın cebine gireceğinden bahsetmiyorum. Evet. Devlete ödenmesi gereken paralar. Tabii ki avukatlık ücreti de var bunun içinde. Tabii. Burada Amerika içi ve Amerika dışı ciddi fark gösteriyor. Amerika içinde şu an 1225 dolar kişi başı, 16 yaşından küçük çocuklar için 750'şer dolar. Yani ortalama bir 4 kişilik bir aile için nereden baksanız yani 3-4 bin dolar arası bir para cebinizden çıkıyor. 220'şer dolarda ödeme yapılıyor. KCC'ye bir ödeme yapılıyor. KCC'ye bir ödeme yapılıyor.
Dolayısıyla toplamda bir 3-4 bin dolar kadar masraf Bu çıkıyor. 4 kişilik bir aileden 4 bahsediyoruz. kişi. Buna şeyi saymadım tabii. Bir de doktor raporu almak gerekiyor. Medical exam yapmak gerekiyor green card için. Muayene olmak lazım. Kişi başı yaklaşık 300-500 arası dolar. Aynen öyle. 300 dolarlarda falan o da. Evet. Konsolosluklarda daha ucuz. Yani Allah Allah. Tabii yani 1225'i 500'de kıyaslayın. Yani yaklaşık konsolosluk. Yarı yarıdan daha az yani. Yarı yarıdan daha az. Yalnız tabii bu ara şey konuşuluyor. Mayıs ayı gibi güncellenecek USCS'i. Ona da mı zam gelecek? Evet, enflasyon her yerde maalesef. Oran böyle şey %10, %20 değil. Direkt böyle %100 bir zam gelmesi bekleniyor. Öyle mi? Tabii yani 1225 Az da direkt değil. 2500 olacak. Evet. Bu tabii DV Lottery düşünülerek ya da DV Lottery özünde yapılan bir şey değil. Green Card'lara genel yapılan bir şey. Yani aile üzerinden Green Card'lar, özel yetenekler İşle hepsi. ilgili falan. Ha, bütün Hepsi. Green Tabii Green Card'larla Card da bu çatının altına girdiği için etkileniyor tabii. fark etmez ki abi, yine DV Lottery konuşuyoruz. Ondan da olan yine aynı zammı görmüş olacak Tabii yani. tabii. Aslına baktığınız zaman masraf açısından şu an Amerika dışı daha mantıklı gelebilir. Mayıs'tan sonra Amerika içi zamlanıyor. Amerika dışında zam yok. Ha, öyle mi? Evet, evet. Ben Türkiye zannettim bunu. Yok. Yani Amerika içi daha pahalı hale gelecek. Fark açılacak yani. Oo, Tabii. maşallah. Tabii ama konsolosluğun dezavantajı da hani videonun başında da konuştuk, mülakat vermeyebiliyor, Evet. çağırmayabiliyor. Yani green card'ınızı böyle alamayabiliyorsunuz. Ben zannettim bu Türkiye'de eşleyecekler onu. Türkiye'deki zamma ayak uydurmuşlar falan diye düşündüm. Oraya da zannettim. bir güncelleme gelebilir. Sonra da unutmadılar. Evet ama yani buradaki çok ciddi bir fark olacak. Vay maşallah. Süper. Yapacak bir şey yok. Aileyle alakalı şunu eklemek istiyorum. Yani dediniz ya hani eş ve çocuklar faydalanabiliyor. Evet. Doğru. Yani bekarlar için de şöyle bir şey var. Yani Bekarlar bekarken kârda canım. Onlar hep 1000 dolarla 1200 dolarla halledecekler işte. masraf olarak öyle ama onlara DV Lottery çıktığında o DV Lottery'yi alana kadar hani sıra numarası gelip konsolosluktan bu işlemleri ya da Amerika içinden bu işlemleri tamamlayana kadar evlenme durumu olursa ya da çocuk olma durumu olursa onlar da faydalanabiliyor. Sonradan eklettirilebiliyor. Eklenebiliyor onlar da yani. Evet. Süper. Enteresanmış o da gerçekten. Evet. Bu yeni mi çıktı? Yo bu hep vardı. Var mıydı? Tabii, Hiç tabii. konuşulmuyor çünkü bilinmiyor yani bunlar. Evet. Ağzına sağlık Murat. Teşekkür ederiz. Biz Sağ teşekkür olasın. ederiz, sağ olun. Biz yine Murat'a ulaşabileceğiniz, Önal Galant Partners'a ulaşabileceğiniz bilgileri altta veriyoruz. Aynı şekilde video açıklamasında da ben onları veriyorum. Eklemek istediğim bir şey yoksa ağzına bu kadar. sağlık diyorum. Teşekkür ederim Sağ diyorum. olun. Birçok şeyde konuştuk zaten. Evet. Bunlarla ilgili yorumlarınızı da merak ettiklerinizde mutlaka videonun altına yazın yorum olarak. Takip ediyorsunuz zaten. Elinden geldiğince Evet. cevaplarsın. Tabii. İsteyen ulaşır. Ücretsiz bir danışmanlığınız da vardır herhalde yani. Var, ofiste ekibimiz var yani hızlı sorulara cevap verebiliriz. E-mail. Saatlerce sohbet edemeyiz ama Tabii diyorsun yani. e-mail gönderirseniz hızlı cevap vermeye çalışırız. O da güzel. Ücretsiz de alabilirsiniz. İsteyen ücretli danışmanlık da alabilir. Tabii. Çünkü Green Card olayı avukatsız yapılacak bir iş değil. Riskli tabii. Burada evet şimdi de aklıma getirdiniz. Yani hataya tahammül yok bu sürecin. Yani Evet. hani çünkü böyle Eylül'e kadar bitmesi gerekiyor ya. Diyelim ki arada hata yaptınız. Evrak eksik ya da konsolosluğun sizden ek bilgi isteyeceği bir durum çıktı ortaya. Ya da başta olabilir. Yani bir hata yapmışsınızdır. Yani küçük bir hatadır. Düzeltilebilir fakat vaktiniz yetmeyebilir bu hatayı düzeltmeye. O yüzden evet yani Sorun olur. çok disiplinli, düzgün, hazır bir şekilde ilerlemek lazım. Hatayı da olabildiğince minimize etmek gerekiyor. İndirmek lazım. Tabii. Efendim umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalına abone olmayı da unutmayın. En kısa zamanda yeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.